Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraber yazlık bir bluz daha örüyoruz. için spagetti yarnın soft cake'ini kullanıyorum. Bu ip grubunda renk kodları bulunmadığından ötürü renklerine bakarak gayet rahat bulabilirsiniz. Gri ve sarılı olan cake ip, soft cake. Şöyle size hemen ipin içeriğinden bahsedecek olursam %50 pamuk, %50 akrilik, karışık bir ip, 1000 metresi 250 gram, 1000 metre uzunluğunda, bunu da belirtmek isterim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Yapımına geçmeden evvel şu aşağıda hemen görmüş olduğunuz bana destek olabileceğiniz butonları tıklayarak hem motivasyonumu arttırabilir hem de algoritmasında YouTube'un etkileşimimi yükselterek beni desteklemiş olursunuz. Baştan hatırlatmak istedim. Öyleyse yapımına geçelim. Bu bluzumuzun alt bedenini şöyle kol altına kadar örüyorum. Buradaki kaç zincirle başladığım, üstünde kaç kafesle çıktığımı birazdan bu modeli nasıl kurduğumu gösterdikten sonra size sayı olarak vereceğim. Ama ilk olarak modeli nasıl kurduğuma beraberce bakalım. 3 milim tığ kullanıyorum bu defa bu iple birlikte. İpimi hemen çıkartıp çoğu zaman aslında siz de benim bu başlama tekniğini tercih ettiğimi de biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Uzunca bir kısmı bakın şöyle bir kenara bırakıyorum. Tabi bu büyük parça için siz çok daha uzun bir parçayı sağ tarafınıza ayırın. Şöyle göstereyim hemen. Şuraya biriktiriyorum sağıma. Ve buradan ben tabi o kadar şimdi uzun bırakmayacağım ama bluz için yapanlar ben ufak bir parçada size modeli göstereceğim. Uzuncana bırakın. Daha sonrasında ise hemen şu şekilde ilmeğimi döndürüp çıkartıyorum. Şöyle sıkıştırdıktan sonra aşağıda uzuncana bırakmış olduğum ipi tığımın üstüne alıyorum ve ilk yani yarım trabzan mı diyeyim, sık iğne mi diyeyim, yani ilk ilmeğimi benim için gerekli olan kısmı oluşturdum. Tekrar üstüne aldım. 2 yeniden üstüne aldım. 3 birazcık kadrajı yakınlaştırayım. Sağda bıraktığım ipi tığın üstüne alıyorum. Yumaktan gelen iple ilmeğimi çıkartıyorum. Sağdan gelen ipi tığımın üstüne alıyorum. Yani kenara ayırdığım uzunca ipi. Bu şekilde zeminini, yani bakınız şu alt kısmı hemen çekeyim. Şurada görmüş olduğunuz şu alt kısmı örüyorum ki bakın zincire göre ne kadar muntazam düşüyor. Size onu göstermek istedim. Tabii hani bu zor gelen, elim benim zincire alışık diyen zincir çekerek de örmeye devam edebilir. Bu şekilde şimdi minik bir parçayı hazırlayayım hemen. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Çok daha detaylı anlattığım videom da var. Zincirsiz başlama teknikleri Gonçayaz yazarsanız çok farklı teknikleri de orada öğrenmiş olursunuz. Sadece bu değil. 35 tane zincir çektim, geldim. Bakın 35 tane zinciri çektikten sonra şu parçayı şöyle döndürüp şu kısmından şöyle bakın hepsi aynı yöne, şu alttaki V'leri görüyorsunuz ya, hepsi bir yöne bakacak şekilde döndürüyorum ve buradaki ilk örmüş olduğum ilmeğin içine batıp, tam batmam lazım, kaydırarak
onun içine geliyorum. Sonrasında da bunu dönmemesi için hep bu şekilde düzgün tutmam lazım ki ters dönmesin. Aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Ve ilk bulunduğum yere batıyorum. Daha doğrusu ilk bulunduğum yerde örmeye başlıyorum. Bir zincir çektim, yükseldim. Etrafında döndürdüm. Şu gelen ipi tığın üstüne alıp bu döndürdüğüm kısmın hemen şöyle arka kısmından çıkarttım. Bir zincir çektim. Sonra alttaki, bakın alttaki, hep bunu böyle düzgün tutarak ilerleyeceğim. Alttaki bir ilmeği atlıyorum. İkincinin içine gelip bir ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum. Onun yanına bir ikili trabzan. Bir zincir. Şunu atlıyorum. Onun yanındakine bir ikili trabzan. Bir zincir, hemen yanındakine bir ikili trabzan. Bu şekilde bütün başladığım yere kadar örüyorum. Sona yaklaştığımda hemen burada ortada bir tane boşluğum kalmış oluyor. Burada başladığım ilk kafesin üstüne geliyorum ve içinden geçirip yukarıya çıktım. Bakın bu parçada bu şekilde aynı. Şöyle katladım mı şuradaki büyük parçanın küçüğü olmuş oldu. Ne yapmıştık? 35 tane zincir çekmiştim. Doğal olarak üstte de 17 tane kafesim olmuş oldu. Oranımız budur. Yarısı ne yapar? 35'in 17,5 yapar. O buçuk bizim ilk çıktığımız trabzanlar. Yani 17 kafestir. 34 artı 1. Hep çift sayı artı 1 yaparak başlıyoruz. Mesela atıyorum 60 artı 1 yani 61. 62 değil. Hep tek sayılarla zincirimizi çekiyoruz. Onu hatırlatayım. Şimdi buraya geldiğimde ise artık bir üste çıkarken şimdi ne yapıyorum burada? Hemen bir zincir çekiyorum. Hop yükseldim. Etrafında döndürdüm. İlk yalancı trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve alttaki trabzanların üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde hep kafeslerin üstüne bir kafes örerek modelimi kurmaya devam ediyorum. Sadece aralarda belli bir matematiğe oturtmaksızın bir yarım trabzan sıraları yapıyorum. Mesela burada 4 kafes örmüşüm. Üstüne tekrar bir yarım trabzan geçmişim. Burada 2, 4, 6 kafes örüp üstüne bir yarım trabzan geçmişim. 2, 4, 6, 8 örmüşüm burada. Üstüne bir yarım trabzan. Tekrar yani onu bir matematiğe oturtmadan gözümün güzel gözüktüğü şekilde yapıyorum. O kısmı da göstereceğim. Şimdi burada da bir üstte hemen nasıl çıktığımı gösterdim. Üste çıktıktan sonraki yapacağımız işlem ise çok kolay. Bir zincir çekiyoruz. Alttaki işlemin aynısı. Alttaki ikili trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Başladığım noktaya kadar da bu şekilde ilerliyorum. Şimdi burada da son kafesi örüyoruz birlikte. Hemen buradaki ilk örmüş olduğum kafesin trabzanının tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle üstüne geliyorum. Daha sonra bulunduğum yere, şimdi tığın üstüne ipimi aldım. Bulunduğum noktaya batıp hepsini bir örerek yarım trabzan ya da çakma sık iğnemi örmüş oldum. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Kafes boşluğuna. Tığın üstüne ip aldım. Trabzan tepesine. Hepsini bir örüyorum. Bir adet kafes boşluğuna, bir adet trabzan üstüne. Bir adet kafes boşluğuna, bir adet trabzan tepesine. Bunu da bu şekilde tamamlıyorum başladığım yere kadar.
bu sıranın da sonuna geldim. Son kafesi de ördükten sonra bakın şimdi burada atlarken çok dikkat etmem gereken bir şey var. Şurası tam olarak benim kaydırmam gereken kısım. Oraya geldim. Şimdi buraya hemen gene sahte trabzanımla başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık kafesleri kurarken bir tane sık iğneye atlayacağım. Hemen çakma sık iğne. Diğerinin yanına gelip trabzanımı öreceğim. Bir zincir, yanındakini atlayacağım. Onun yanına bir tane ikili trabzan. İşte bluzun bütününde uyguladığım teknik budur. Burada sağlamasını yapmak için şuna dikkat edin. Alttaki kafeslerden bacakların birbirinin üstüne denk geldiğini kontrol edin. Doğru ilerlediğinizi o vakit anlayacaksınız. Şimdi bu kısım benim modeli nasıl kurduğumu gösterdiğim kısımdı. Daha sonra bunu şimdi şöyle göstereyim bakın. Bunu büyük parçaya nasıl uyguluyorum? Hemen oraya gelip anlatacağım size. Bu defa büyük parçanın üstündeki sayılarımız şöyle. Minik parçada 35 tane zincir çekmiştim. Buradaki zincir sayım 261. 261 adet kurulum yaptım. Üstüne 130 adet kafesim oldu. Bu 261 zincir ve 130 kafesin ördüğümde benim elimden düşen santim sayısı 50. 50 santim oldu katladığımda. Bu da benim için yeterli. Biraz salaş bir bluz istiyorum ama tabii ki bu ölçüler 42 bedene kadar da rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Tabii burada göğüs ölçüsü, basen ölçüsü falan detaylar önemli. Bazı 42 bedende göğüsler çok daha büyük olduğu için biraz fark edebiliyor. Bu sizin ölçünüze göre değerlendirmenizde fayda var diyorum. Ve kol altına kadar gelen kısmı ise şöyle söyleyeyim, kaç santim olarak ördüğümü söyleyeyim size. Hemen 32 santim olarak da burayı ördüm. Şimdi 32 santim uzunluğa geldiğinde benim için yeterli uzunluğa erişmiş demek oldu. Ve bu 130 kafesi ikiye böldüm. 65 önde, 65 arkada kaldı kafeslerim. Bakın şöyle ayırdım ilmek belirleyicilerle. 65 kafesi öne, 65 kafesi arkaya ayırdım. Kazağım V yaka bir bluzum V yaka olduğu için öndeki 65'i de birinin tam ortasına geldim. 65'i ikiye böldüm. 65 tam olarak ikiye bölünmediği için bakın tam olarak şuradaki bu kafesi ona ayırdım. 64'ü ikiye böldüm. Bu defada haliyle 32 kafesim burada. 32 kafesim burada kaldı. 32 daha 64. Şu ortadakiyle birlikte de şununla da birlikte 65 kafesim olmuş oldu. Şimdi öndeki ayrımı yaptıktan sonra orayı bırakıyorum ve ben artık önden değil de arkadan, ilk olarak arkadan örmeye başlayacağım. Arkayı öreceğim. İşte kol evinin açıklığını belirleyeceğim. İstediğim uzunluğa kadar geleceğim. Sonra da önü birlikte yine öreceğiz. Tabii ki nasıl ayırdığımı gösterdim ve sağını solunu nasıl ilerlettiğimi de size göstereceğim. Şurada bir karışıklık olmuş. Artık arkasını çevirdim. Şimdi buradan başlayıp şurada ilmek belirleyiciyle ayırdığım yere kadar geleceğim. Yani tam olarak şuraya kadar geleceğim. Sonra artık tersten öreceğim. Çünkü tam çevresini örmediğim için bir önden bir tersten örerek yukarıya doğru devam edeceğim. Buradaki uzunluğa da kol evindeki bırakmak istediğim açıklık kadar devam edeceğim. Tamamladığımda size buradaki ölçüyü de veriyor olacağım. Şimdi ne yapıyorum hemen? Buradan ilk olarak yine bunun üstüne kafes örerek devam edeceğim. Nasıl başlıyorduk hemen göstereyim. Burada da yalancı trabzanla bir zincir çekip yükseliyorum. Döndürüp etrafında bu ipi, bu ilmeğin şöyle arkasından çıkartıyorum. Sonrasında bir zincir çekip hemen burada kafesin üstüne geldim. Bir zincir daha çektim.
kafesin üstüne. Bir zincir kafesin üstüne. Şimdi burada farklı bir durum yok. Şuraya kadar devam edeyim. Arkadaki ilk 65 kutucuğumu, kafesimi böylelikle örmüş oldum. Şu ilmek belirleyicilerin arasına. Ve artık tersini döndürüp arkayı örmeye devam edeceğim. Bunun için de bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürdüm. Arkasından dolandırdım. İlk yalancı trabzanımı ördükten sonra çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum ve her bir trabzanın üstüne ikili trabzan örerek arkanın ikinci sırasının da kafeslerini örmeye başladım. Minik örnekte göstermiş olduğum gibi kafesleri ve yarım trabzanları örmeye devam ederek ideal kol boşluğunu, yani hoşuma giden şekilde diyeyim, daha doğrusu deneyerek bulacağım. Oraya geldiğimde de kaç kafes sırası ve kaç yarım trabzan sırası ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Tabii ki ölçü de vereceğim. Arkayı uzunlamasını bu şekilde, bu mantıkla örmeye devam ediyorum. Hatırlatmak isterim ki araları küçük örnekte göstermiş olduğum yarım trabzanlardan da örmeye devam edeceğim. Şu ayırdığım yerlerden itibaren, şu noktalardan itibaren üste doğru 15 kafes sırası, 3 de yarım trabzan sırası olmak üzere ördüm. Benim buradaki ördüğüm şu kısmın, tam olarak yukarıya yükselttiğim kısmın santimi şöyle size söylemek istiyorum. 17 santim. Önden örerken bir ya da iki sıra daha omuzda birleşme yaparken önü fazla öreceğim. Şurada bir omuz payı oluşturmak için. Onu da hesaba katarak buradaki açıklığım benim için ideal ölçü olduğuna karar verdim. Dediğim gibi buraları örerken siz de kendi ölçünüzü baz almalısınız. Şimdi burada kol altlarında da yer ayırmıştık biliyorsunuz. Aynı noktayı tam eşit olarak ayırmıştık. Şimdi burada yapacağım işlem şudur. Kolda bir adet boşluk bırakmak istediğim için hemen bunu buradan çıkartıyorum. Kol altına boşluğu bir kafes bırakıp yanındaki kafese takıyorum. Yani ben buraya kadar ya da buradan çalışmaya başlayacağım. Aynı şeyi diğer tarafta da yapıyorum. Buradan çıkartıp hemen yanındaki trabzanın tepesine takacağım. Bakın bu kafesi kol altına pay olarak bıraktım. Daha sonra da biliyorsunuz şu kısma da çalışmayacağım. Geleceğim nokta şuralar olacak. Şurada minicik bir V'yi başlatacağım. Kafes diyebilirim. Şimdi ilk şöyle yapalım hemen. Her iki tarafı da eş zamanlı örmek istiyorum. Çünkü her iki tarafında bir tık farklı başlangıcı ve bitişi olacak. Çünkü mesela buradaki şu kısmı örerken, buradan başlarken sağ elimi kullandığım için böylece buradakini de kol altından örüp buraya kadar geleceğim. Yaptığım işlemleri karşılıklı eşit olarak devam ettiriyor olacağım. Şimdi ilk olarak bir taraftan, yani şuradan hemen başlayalım örmeye. Karşıdaki yaptığım işlemi takip edeceğim. Ne yapacağım yani? Nasıl başlamıştım? 3 kafes, bir yarım trabzan. 3 kafes, ilk olarak 3 kafesi örmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Burada bu ilmek belirleyiciyi taktığım noktanın içine batıyorum ve ilk kafesimi, bu yalancı trabzanımı örerek örmeye başlıyorum. Bir zincir, hemen üstüne bir adet ikili trabzan. Bakın ilk kafesimizi örmüş oldum. Bir zincir, bir adet ikili trabzan, bir zincir, bir adet ikili trabzan mantığıyla şuraya kadar bitireceğim noktaya kadar aynen örüyorum. Ön kısmın ilk sırasında bu ilmek belirleyiciyle belirlediğim yere kadar geldiğimde, şimdi şu boşlukla işim yok. Şurası benim son çalışacağım trabzan, ama bakın hiç arada zincir çekmeden tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşluğa batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip etrafında döndürüp yalancı trabzanımı örüp
geri döndürüyorum ve geri döndürdüğümde ise hemen bakın şuradaki yine arada hiç zincirim yok. Şuradaki trabzanın içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonra sonuna kadar bu sıranın kafeslerimi örmeye devam edeceğim. Şimdi hemen döndürüp size nasıl bir V için kesim yaptık göstermek isterim. Bakınız. Şöyle bir oluşturmaya başladık. Buradaki kol altı kısmındaki sona doğru geldiğimde burada hiçbir işlemim yok. Burada aynı şekilde hep bitirişimi yapacağım. Son trabzanın üstüne ikili trabzan, daha sonra çakma trabzanımla yükselip aradaki bir zincirimi de çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi buradaki 3. kafes sıramı örüyorum. Bu sıradan sonra artık yukarıya çıkarken yarım trabzan kullanacağız. Ama ondan önce diğer tarafın da üçlü kafesli kısmını örmeyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Buranın da sonuna gelelim. Bir üste çıkalım. Beraberce sonra diğer tarafa da geçelim. 3. kafes sıramızın da sonuna yaklaştığımda şimdi son kafesten bir öncekini örüyorum. Son kafese geldim. Aradaki zinciri çekmeden buradaki bacağın tepesine batıp yine burada bakın bir kesmemi yaptım. Hemen bir zincir çekip olduğum yerde tığımın üstüne ip alıp olduğum yerde dönerken şimdi şuraya bakın tek bir boşluğa değil, buraya tek bir yarım trabzan örüyorum. Daha sonra hemen boşluğun içine trabzanların tepesine şöyle düzgün bir geçiş yapmak için yarım trabzanlarla bu şekilde bu sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle göstereyim önden de bakınız. Şöyle. Şimdi burası, bu taraf böyle buradan başlayıp geldik. Şimdi V'nin oluşturduğumuz yaka öndeki diğer tarafı ise elim, tabi sağ elimi kullandığım için, sol elini kullananlar burada benim yapmış olduğum işlemin tam tersini yapacaklar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ne yapıyorum bu defa? Buradan, çok özür dilerim, şuradan örmeye başlayacağım. Hemen buradaki gibi eksiltme yaparak devam edeceğim. 2 yumağım olduğu için buradaki hiç yumağı koparmadan yeni bir iple başladım. İkisini size göstermek için aynı anda örüyorum. Siz tabii ki önce bir tarafını bitirir, sonra diğer tarafını örersiniz. Aradaki farkı anlatabilmek için eş zamanlı örüyorum ben. Hemen şuradaki bakın, bu bacaktan başlamıştık ya, bu defa da şu bacaktan başlıyorum. İlk trabzanımı ördükten sonra buraya geçerken arada hiç zincirim yok. Daha sonra tabii ki bir zincir ve bu sıranın sonuna kadar aynı mantıkla kafesleri örelim. Bu sıranın da burada sonuna gelirken hemen şu belirleyici taktığım noktanın tepesine batıp hemen bir kafes daha örüyorum. Şimdi burada artık kol altında olduğumuz için normal yukarı çıkışım ve dönüşüm var. Sonda yine bir kesme işlemini birlikte yapacağız. Oraya kadar kafeslerimizi örerek ilerleyelim. Burada 2. sıranın sonuna geldiğimde kesme yapacağım kısımdayım. Hemen buradaki trabzanımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden buradaki kısmın tepesine şöyle gelip batıyorum. Bakın şu kısma geldim, battım. Şöyle göstereyim. Ve burada da tekrardan yükselip yalancı trabzanımla, arada hiç zincirim yok. Bakın şuradaki trabzanı şuna batıyorum. Ve bir kesme işlemini daha burada yapmış oldum. Ve sonuna kadar göstermiş olduğum teknikle kafeslerimizi örelim.
Üçüncü sıranın kol altı kısmına sona geldiğimde de aynı şekilde kafeslerimi örerek, burada herhangi bir işlemimiz yok biliyorsunuz, trabzanın tepesine batıp hemen yukarısı artık bizim dördüncü sıramız, yarım trabzanlara başlayacağımız kısım. Burada kol altı kısmında herhangi bir işlem yapmadan ilk trabzanın içine ilk yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp kafes boşluğu, trabzan üstü olmak üzere yaka kısmına kadar ilerliyorum. Burada yaka kısmına doğru geldiğimde yarım trabzanlarla bu kafesin içine yaptıktan sonra şurada bir toparlama yapabilmek adına bir tane şu trabzanın tepesine batıp örüyorum. Bir tane de şu kesme yaptığım yere batıyorum. Onun içine batacağım ki orada bir görüntüyü toparlayabilmek adına. Şimdi doğru noktayı bulup ve hepsini bir örerek, bakın orada bir düzeltme yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekeceğim ve yükselip hemen ilk trabzanımı ördükten sonra kesme işlemine devam ediyorum. Kesme işlemini yapacağım yerde neresidir? Bakın şu bacağın üstü, hiç arada zincir yok. O bacağın üstünü bulup geliyorum ve keserek şu şekilde ördüm. Pardon, şurada yalnız ilk ördüğüm trabzanı tamamlamamışım. Tamam, şimdi geldi. Burada şu işlemi yapıyorum ve kafeslerimi örmeye devam edeceğim. Şimdi arkada kafesi ilk yarım trabzandan sonra kaç sıra örmüşüm? Arkayla eşit ilerlemek istediğim için hemen ona bakacağım şimdi. Bu benim biraz evvel ördüğüm yarım trabzan sıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra kafesle ilerleyeceğim. Burada da aynı tekrarlayarak. Şimdi buradaki işlemimiz bu şekilde. Bir diğer taraftaki kısımda da tamamlayıp yukarı çıkalım. Yani bakın burada size buraya kadar gelmiştim. Burayı göstermiştim. Bunun sonuna kadar geleyim. Burada da yukarı çıkmayı göstereyim. Ondan sonra anlaşılmamış bir şey kalmamış diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde hep yakaya geldiğimizde kesimi, yarım trabzanlı kısmı geçeceğimiz yeri kavramış olduk diye tahmin ediyorum. Burada da sıranın sonuna yine yaklaştım. Bir üste çıkışımız hiç farklı değil. Çünkü kol altı kısmında olduğumuz için aynen bir zincir çekip yükseliyorum. Yalancı trabzanımı örüp burada bir zincirimi de çekiyorum. Yanındaki bakın yarım trabzanı atlayıp öbür yarım trabzanın tepesine kafesimi örmeye başlıyorum. Bunu atlıyorum bunun tepesine. Bunu atladım bunun tepesine. Devam ederek bu sıranın sonuna geleceğim. Sıranın sonuna da birlikte gelelim. Hatta bir üste de çıkalım. Artık mantığını herhalde iyice anlamış oluruz. Yarım trabzanlı kısmın üstünde şimdi kesmeyi nasıl yapıyorum yaka kısmında? Normal burada geldim. Son kafesi ördüm. Şimdi burada kesme yapacağım noktada ise artık aradaki zinciri çekmiyorum. Buradaki ilk yarım trabzanın tepesine batıp bakın karşılıklı görüyor musunuz? Burada da yarım trabzanın üstüne çıkmıştık. Bu şekilde karşılıklı eksiltmeye devam ediyoruz. Şimdi hemen bir üste çıkarken de birlikte çıkalım. Burada yalancı trabzanımla bir de arada zincirim yok. Yaka kısmındayım. Hemen şuradaki trabzanın tepesine geliyorum. Bunu 6 sıra demiştim sanırım, arkayı sayıp 6 sıra bu şekilde ilerleyeceğim. Daha sonra yarım trabzan sırasına geldiğimde de yarım trabzanları öreceğim. Orada da ve kafeste de nasıl kesme yaptığımı burada dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şurası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Söylediğim gibi size arkadaki bakın şu kısım
2, 4, 6. Şimdi o kısımdayım önde de. Sonra buna geçeceğim. Buradaki kafeslerin, ya tabii ki bu mantığa uydurmak zorunda değilsiniz. Arkayı farklı, önü de farklı yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece biliyorsunuz burada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kafesim vardı. 3 tane yarım trabzanla birlikte ön tarafta 15 kafes değil 17 kafes örüp tamamlayacağım. Yani sondaki 2 kafes sırası önde 4 kafes olarak dönecek ve omuzla birleşecek. Oraya geldiğimde orayı da daha detaylı göstereceğim. Şimdilik ben bu göstermiş olduğum mantıkla önleri de tamamlayıp geleyim. Şöyle ilerleyince geldim. Çünkü artık nerede ne yapıyorum görün istedim. Biliyorsunuz arkadaki örgü sıramı kafes ve yarım trabzan olmak üzere burada da aynı sırayı takip ettim ben. Şimdi sıra benim burada yarım trabzanları örmemde. Yani şu son yarım trabzan sırasındayım. Arkada da şuna denk geliyor. Bir daha yarım trabzan örmeyeceğim. Ve buradan itibaren artık eksiltme de yapmıyorum. Yarım trabzanlarımı da tam örüyorum. Üstüne öreceğim kafesleri de tam öreceğim. Şimdi bakın arkaya buradaki üstte 2 kafesi ördüm mü arkadakiyle eşit oluyorum. Ben ne yapacağım? Bunun üstüne 2 kafes daha örüp arkayla öyle birleşeceğim. Bir omuz payı bırakmak istediğim için bunu yapıyorum. Şimdi şu anda da hemen şöyle göstereyim. Burada hiç dediğim gibi artık kesme yapmayacağım için yarım trabzan sırama çıkarken bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Döndürdüm. Önce dibine, sonra buradaki trabzanın üstüne derken de kafes boşluğu, trabzan üstü, kafes boşluğu, trabzan üstü diyerek bu sırayı sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzanları ördüğüm sıranın sonuna geldim. Burada son trabzanın tepesine de batıyorum. Ve zaten kol tarafında, kol altı tarafında olduğum, kol evi tarafında olduğum için burada zaten bir eksiltme yapmıyordum. Hemen bunu atlayıp buradan gelen bacağın tepesindeki yarım trabzanın üstüne örüyorum kafeslerimi. Sonuna kadar devam edelim. Sonunda nasıl şuradaki tamamlayacağım, artık eksiltme yapmayacağımı söylemiştim. Normal öreceğiz. Göstermek istediğim kısım şu, bakın buraya geldim. Hiçbir şekilde artık yaka kısmında olmama rağmen eksiltme yapmadım. Dümdüz örüyorum. Aynen yukarıda çıkıyorum. Şimdi ben bu sırayı da ördüğüm takdirde önle arkayı eşite ulaştırmış oluyorum. Üstüne 2 tane daha kafes sırası, hem buraya hem bunun da bakın üstüne 2 kafes öreceğim. Son kafesleri örerken üst tarafta da birleşiyor olacağım. Şimdi ben her iki tarafta da birini bu yönden birini bu yönden başlayacağımız için eklerken son sırada geliyorum. Üstte 2 kafes sırasını fazla örüp sonuncuda birleşeceğimi söylemiştim ama 2 değil 3 sıra fazla örüyorum. Hem kol evini daha istediğim bir tık daha genişletmiş olacağım. Hem de zaten eğer burada kalsaydım, bu sırada birleştirmek isteseydim burada kalıyordum. Tersten birleştirmem çok zor olacaktı. Elime göre ayarladım ve şimdi bu burada kaldı. Bu da gördüğünüz gibi burada kaldı. Bunu buradan, bunu da buradan birleştireceğim. Sırasıyla her ikisini de birlikte yukarıya tutturalım. Şimdi buna herhangi bir işaret belirleyici koymadım. Buna ihtiyacım var ama burada yok. Çünkü neden? Burada zaten ilk baştan başlıyorum eklemeye ve denk geldiği noktaya kadar birleşecek. Burada ise kafes sayılarımı saydım. Kafes sayım 18. En üstte, yukarıdan da 18 tane kafesi ayırdım. İlk başlayacağım noktada 18. kafesin trabzanı olacak. Burayla başlıyorum. Ben yalancı trabzanım ile yükseldim. Daha sonra tığımdan çıkıyorum ve karşıki burada ilk örmüş olduğum trabzanın içine batarak buradaki ilmeğimi o trabzanın içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve alttaki bu trabzanın tepesine gelip bir ikili trabzan daha örüyorum. Tığımdan çıkıyorum.
Karşıda bu defa yine denk gelen diğer bacağı bulup batıyorum. İlmeğimi içinden geçirip yine bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Şimdi buradan da çıktım. Hemen yine karşısındaki denk gelen trabzanın tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Sıradaki ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan çıktım. Denk gelen yine diğer trabzanın tepesinden batıp ilmeğimi çıkardım. Bakın karşılıklı birleşmeye bu şekilde devam ediyor. Bir zincir. Mantık budur efendim. Sonuna kadar aynı mantıkla karşı tarafta birleşiyoruz. Burada bakın birleştirmeyi tamamladık. Gayet muntazam, düzgün bir birleştirme oldu. Sıra bu tarafta. Dediğim gibi üstteki kafes sayısını arkadaki kafes sayısıyla ayırdım. İşaretledim nereden birleştirmem gerektiğini. Hemen şimdi o işaretlediğim yerin tepesine batıyorum ve burada trabzan, yalancı trabzanımı örmüştüm. Buradaki ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip alttaki trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Yine tığımdan çıktım. Sıradaki trabzanın içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan bir zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine batıp ördüm. Hemen çıktım ve karşıdaki denk gelen trabzanın içinden geçirdim ilmeğimi. Sonuna kadar bu göstermiş olduğum şekilde birleştirmeye devam ettiğimizde artık bedeninin komple tamamlamış olacağız. Bluzumuzun yakası gayet güzel şekilde tam istediğim gibi üstüme de oturdu. Şimdi burada şu etek ucunu göstereceğim. Başladığımız sistemden ötürü o kadar muntazam ve düzgün ki şimdi bu muntazam ve düzgünlüğü yakamıza ve kol ağızlarımıza da, kol evlerine de daha doğrusu geçmek istiyorum. Bunu da yarım trabzan ya da çakma sık iğne de diyebiliriz. Onunla yapacağım. O zaman ilk olarak beraberce yakadan başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Hemen yakanın şu kısmından, şuralardan başlıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Herhangi bir noktaya şöyle gelip yarım trabzanlarımı örüyorum. Böyle kasmayacak ama marullanmayacak da şekilde bu yarım trabzanları örerken dikkat ediyorum. Şimdi buradaki boşluğa 2 tane yarım trabzan örüyorum. Şimdi buradaki geçişte şu noktaya da batıp yarım trabzanımı ördüm. Tekrardan burada şu boşlukta da bir tane örüyorum. Yani nasıl anlatayım? Şimdi burada artık burada normal kısımdayız tam olarak. Şurayı örerken zaten batacağımız noktalar çok belli. Kafes boşluğu, trabzan tepesi. Buralarda da geçiş yaparken de 2 tane şu boşluğa, bir tane şuradaki geçişe kontrol edelim. Kasmasın ve marullanmasın. Ona göre sayılarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Burada geçişleri yaparken göstermek istedim size. Bakın şimdi şuradaki trabzan tepesine yanlarına batmıyorum. Yani buradaki boşlukları 2 tane örüp buraya direkt geçiyorum. Çünkü baktım görüntüsü gayet içime sindi, hoşuma gitti. Yoksa bir bolluk yaratacaktı. Ben de o yakada daha ziyade toplasın istiyorum. Bolluk yaratsın istemiyorum. Orada o şekilde yaptım. Ama geçişlerde bakın şimdi buradaki noktaya battım. Ama buraya da 2 tane gelip örüyorum. Daha sonra hemen buraya geliyorum. Şimdi burada bir tane örüyorum. Duruma göre bakıyorum.
Bir tane buraya örüyorum. Şimdi burası trabzanlı olan kısım. Oradaki boşluğa da yarım trabzanın olduğu kısım. Oraya da gelip boşluğa bir tane de şu noktaya batıyorum. Yani böyle fikir olsun istedim geçişi yaparken. Önemli olan düzgün bir görüntü yaratmak. Şu tam V'yi başlattım. Hani kafes belirlemiştim. Oraya da bir ayraç koymuştum. Oradayım. Oradaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Şimdi buradan hemen geliyorum. Şuradaki boşluğun içine yarım trabzanlarımı örüyorum. Şimdi bakıyorum. Şuraya da yapacağım bir tane. Daha sonra buradaki kafesin içine de bir tane yapıyorum. Ve hemen buradaki ovalliği sağlamak adına bir tane de buraya örüp artık bu tarafın V'sine geçtim. Diğer tarafın batıp 1 2 görüntüye göre devam ediyorum. Şimdi burada da bir tane batıp geçeceğim. Bir taraftan da şu ipi saklamaya devam ediyorum. Üstüne battım örerek bu şekilde bakın. Şurayı da şöyle gayet düzgün bir şekilde yuvarlayıp devam ediyorum. Başladığım noktada bitireceğim. Şöyle hemen göstermek istedim. Yaka gayet güzel bir şekilde toplandı. Bakın kol etrafını da çok güzel toparladım. Şimdi sıra burada. Aynı aslında yakadaki mantığı kol etrafında, evinin etrafında da uyguluyoruz. Hiçbir farkımız yok. Şöyle hemen yanlış çalmışım. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Görüntüyü bozmadan şu koltuk altından başlayacağım. Gerekli uygun aralıklarla yarım trabzanlarımı öreceğim kol evine. Şöyle hemen şu noktadan batıp başlayayım mesela. Birlikte bir süre örelim. Nasıl kontrol edip ilerlediğimi göstermek isterim. Şimdi şu boşluğa geldim, ördüm. Hemen ne yapıyorum? Şuradaki geçişte şuraya da bir tane batıyorum. Sonra buradaki boşluğa gelip 2 tane örüyorum. Sonra buradan hemen buraya atlıyorum. Buradaki boşluğun içine de örüyorum 2 tane. Sonra şimdi bu geçişte de hemen ilk olarak şuraya bir batıp bir tane örüyorum. Sonra tekrardan şu kısmına batıyorum. Yani yine gözümün takip ettiği, hoş görüldüğü şekilde yarım trabzanlarımı başladığım noktaya kadar aynı mantıkla öreceğim. 160 gram kadar ip kullanarak bluzumu tamamladım. Üstü duruşu zaten gördüğünüz gibi şahane bir bluz oldu. Size tavsiyem mutlaka bu bluzu evde kalmış böyle ipleriniz varsa her sırada renk değiştirerek yettiği kadar, benim böyle renk geçişli bir ip olduğu için biliyorsunuz soft cake çok da güzel bir efekt yarattı. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi söylemiştim başta da 42 bedene kadar, ama 42 bedene bir tık küçük olabilir. 50 santim oldu. Hani eğer üst bölgesi zayıf bir hanımefendi ise 42 bedene de uyumlu olacaktır. Lakin aşağıda başladığımız zincir sayılarını 261 zincirle başlamıştık. Arttıra tek sayı unutmayınız. Arttıra bedeni çok rahatlıkla büyütebileceğiniz gibi, ufak bir kız çocuğu, daha zayıf bir hanımefendi için hazırlayacaksanız da zincir sayısını azaltarak bunu küçültebilirsiniz. Boyunu da uzatmanız mümkün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse her zaman olduğu gibi sizlerden kalbinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.